Bugün sizlere Railway'den bahsetmek istiyorum. Burası bir bulut platformu. Uygulamalarımızı buraya deploy edip e, çalışmalarını sağlayabiliriz. Burası bize hem backend oluşturabilir hem e, N8 gibi workflow uygulamamızı buraya deploy edip kullanabiliriz. Şimdi buraya üye oluş şeklimiz e-mail veya GitHub account ile. Ben GitHub account ile üye olduğum için benim GitHub account'um burada gözüküyor. Dashboard'dan şöyle projelerimizi görebiliriz. Eğer sizinkinde büyük ihtimal ilk girdiğinizde olmayacaktır hiçbir proje. Buradan new diyerek şöyle bir alan açılıyor bize. Burada gördüğünüz gibi benim GitHub alanımı gösteriyor. Buradan değiştirebilirsiniz. Deploy template dediğimizde burada bütün template'leri görebilirsiniz. Neler var burada? N8 var, Typebot var, WordPress var, Chatwood, artık Superbase, Node.js, Django, Flask, Strapi Fast API var. Eğer bir servis yapmak istiyorsanız hızlı bir şekilde Python'la böyle şeyler var işte. Ama bizim burada kullanacağımız şey N8. Yani biz bir workflow için bir ortam ayarlayacağız kendimize. O ortamda şu şekilde şunlar kurulu olacak bizim workflow N8'imizde. Buna deploy dediğimizde kurulum başlayacaktır. Ben daha önce kurduğum için bunu atlıyorum. Siz kurabilirsiniz. Benim kurulum yerim şu şekilde. Bu WordPress için kurduğum, bir geri gelelim. Bu da N8 için kurulan yer. Şöyle 4 tane içinde şey vardı. Postgres vardı, veri tabanı. Redis vardı. Memory veri tabanı diyelim buna da. Primary'ye geldiğimizde aktif halde ise her şey düzgün çalışıyor demektir. Gördüğünüz gibi Docker'ın üzerine kurulu bir sistemde çalışıyor. Şuradan Settings'e geldiğimizde burada source'umuzun nerede olduğunu görebiliyoruz. Disconnect edebiliyoruz. Sonra Network'te bize bir URL oluşturuyor. Bu URL ile uygulamamıza çalıştırabiliyoruz. Benimki hala hazırda çalışıyor. Şu URL'i tıkladığında oraya gideceğiz zaten, ama burada eğer bir domaininiz varsa domaininizi de ekleyebilirsiniz. Şimdi ben tıklayarak uygulamamızı açıyorum. Şöyle size ilk başta bir sign in formu gelecektir. Oradan gerekli işte şifrenizi girerek gerekli alanları doldurarak buraya ulaşabilirsiniz. Burada da ilk olarak şu demo workflow geliyor. Burada açıklaması var zaten. İşte burada Google kalendarınızla chat yapabilirsiniz. Get all events. Yani hangi şeyleri var diye burada kalendarınızda o hafta neleriniz var, hangi randevularınız, işte etkinlikleriniz var diye sorgu atıp geliyor. Bunlar OpenAI modeli koymuşum oraya. OpenAI isterseniz diğer modelleri de koyabilirsiniz. Şuradan chat model, OpenAI var, başka Ollama var, DeepSeek var, artık OpenRouter, bu da güzel, Gemini var, Google'ınki. Bunları kullanabilirsiniz. Onun nasıl çalıştığını direkt isterseniz göstereyim. Open Chat dediğimizde bu hafta hangi etkinliklerim var, bunu çalıştırdık mı böyle? Şöyle diyelim.
Böyle gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. OpenAI'ye gidiyor, soruyor. Bu hafta hangi etkinliklerim var diye. Ona göre şimdi kalenderden gelecek. Bu hafta yapacağınız etkinlikler şunlar. Essential GenAI Tech Stack for Startups diye bir Google etkinliğine katılmıştım. O var 4 Mart başlangıç 11'de Türkiye saatiyle, bitiş 4 Mart 12.30'da diyor. Açıklama için buraya tıklayın falan filan diyor. Benim takvimimde olanları getirdi. Şöyle takvime de gidecek olursak kalender. Bunun doğruluğunu görebiliriz. Ne dedi? 4 Mart mı dedi? Evet. Saat 11'de işte bu etkinliğim varmış. Ha bu Mart değil. Evet 4 Mart bu. Hı. Saat 20'de de bu varmış. İşte şimdi buraya bakalım. Burada da 20'dekileri vermiş mi acaba? Vermiştir büyük ihtimal. 21.30'a kadar işte burada. Buranın şeylerini zaten biliyorsunuz. Daha önceki etkinliğimde anlatmıştım. N8'le ilgili uzun bir blog yazma iş akışı geliştirdik. Açıklamalı gitmiştim. İsterseniz burada da bir bakalım. Burada OpenAI account'umuzla bağlanıyoruz. Şöyle onun nasıl bağlandığınızı, işte bu API key'i alıyorsunuz. Platform.openai'dan şuradan API dashboard'a gidelim. Şöyle API key'sten buradan create new secret dediğinizde bir API key oluşturuyor size. Benim burada N8 için oluşturduğum var. Browser için oluşturduğum var. Siz de kendinize göre burada oluşturup key'inizi aldıktan sonra şuraya yapıştırıyorsunuz ve hazır oluyor. Daha sonra burada modelinizi seçiyorsunuz. Ben mini'yi seçtim. Mini daha az para harcıyor. İşte buradaki usage şöyle, benim harcadıklarım şöyle 48 cent harcamışım, 17 cent harcamışım, 9 cent 0,9 cent herhalde bu. Evet 9 cent harcamışım. 1 dolar 79 cent harcamışım ben bütün denemelerimde burada. Siz de mini'yi ayarlarsanız veya denemek istediğiniz başka model varsa onu ayarlarsanız buradan deneyebilirsiniz. 4.5 gelmiş mi? 4.5 preview var. İsterseniz en yeni modelini ChatGPT'nin de deneyebilirsiniz. Sonra ne vardı? Bu memory ekliyoruz. Yani burada kaç tane hatırlaması chat yaparken yapay zekanın neleri yazdığımız, kaç tane mesaj yazdığımızı hatırlamasını istiyorsak ona göre şuraya bir sayı giriyoruz. Ben 5 girmişim ama 15 de girebilirsiniz, 20 de girebilirsiniz. Artık sizin şeyinize kalmış. Bu da Google Calendar. Google Calendar'ın yine burada bir Client ID ve Secret kısmı var. Şuradan tekrar bağlanma kısmı var. Bunu da dokümanları açarak şuradan öğrenebilirsiniz. Nasıl yapacağınızı. Burada bütün açıklamalar burada yazıyor. Hatta burada bir video bile var. Videoyu izlerseniz aşağı yukarı neleri yapmanız gerektiğini anlarsınız. Kolay yani. Ne diyelim? Tekrar dönelim workflow'umuza. Workflow deyip duruyorum. İş akışı Türkçesi. Artık bundan sonrası size kalmış. Bu Railways'in güzel yanı bu. Normalde N8'in
kendi bulut platformu $20'dan başlıyor aylık. Burada siz belirliyorsunuz. Burada şimdi trial versiyonu $5 ama gerçi bir e-mail ile girdiğinizde NAT'nin bulut platformuna size 14 günlük bir bedava sürüm sağlıyor. O bittikten sonra $20'la devam edebilirsiniz ya da yeni e-mail açıp, ama bu sefer bütün akışlarınızı, şeylerinizi oraya taşımak zorundasınız. Bu da yani kendi güzel bir şeyinizle uğraşıyorsanız, güzel oturtturmuşsanız akışınızı, biraz konforsuz oluyor diyebilirim. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Lokalinize de kurabilirsiniz. Eğer statik bir IP'niz varsa direkt bağlayıp kurabilirsiniz lokalinizde NAT'ni. Tabii buna biraz bilgisayarınızın güçlü olması, iyi olması gerekiyor. Ve bir yere hizmet veriyorsanız açık kalması falan gerekiyor. Yani bir server gibi kullanmanız gerekiyor. O nedenle bilmiyorum nasıl olacak. Ama bu da bir çözüm. Railways'in bir şey kısmı var. Birbirinize referans olduğunuz zaman size ve ilk başta $5 veriyor. Eğer referans olduğunuz kişi de kullanmaya başlarsa sanırım ona da bir $5 veriyor. Böyle böyle şu buradaki kullanım ücretini arttırabilirsiniz. Hem referans olmuş olursunuz, hem de sizin kendi buradaki paranızı artar. Bana da destek olmak isterseniz açıklamalara koyacağım linkten bağlanıp üye olursanız memnun olurum. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın diyorum.